Yılın belirli zamanlarında bazen tatile gidiyoruz. Kışın soğuk yerlere, yazın sıcak yerlere. Oysa burada gördüğümüz hayatımıza girecek veya girmeyecek olan çeşitli hayvan türleri var. Peki bu hayvan türleri ne kadar iyi tanıyoruz? Ancak her şey göründüğü gibi olmayabilir. Güzel olanlar daha zehirli, çirkin olanlar zararsız olabilir. İşte burada bir ironi var. Mesela şu yanımda gördüğünüz tırtıl, büyük, peruk var gibi, saçları yere dökülmüş gibi sanki. Ne kadar şirin değil mi? Halbuki değil. Üzerindeki o tüylere dokunduğunuzda binlerce zehrini sizin derinize boşaltabilir. Ve ona dokunduğunuz andan itibaren yarım saat içerisinde geçmeyen sancılarınız olursa derhal doktora gitmelisiniz. Bu ve bunun gibi hayatımızı etkileyecek yaklaşık 12 tane canlıyı sizler için araştırdım ve sıralamaya koydum. Şimdi hazırsanız bu canlıları gördüğümüzde önce hemen hızlıca uzaklaşmayı, daha sonra hemen doktora gitmeyi unutmayın. Öyleyse başlayalım. Dünyada kimsenin bilmediği çok farklı hayvanlar var. Mevcut türlerin tam sayısı bilinmiyor bile. Bazıları hızlı, bazıları yavaş. Bazıları güzel görünüyor, bazıları çirkin. Ama her şey göründüğü gibi olmayabilir. Çirkin gibi görünenler zararsız, güzel suretli olanlar çok zararlı olabilir. Şimdi sana 12 hayvan tanıtacağım. Bu hayvanları gördüğün zaman mümkün olduğunca hızlı koş ve yardım çağır. Ben öyle yapıyorum. İnsanoğlunu hayattan koparabilecek 12 hayvan. Akrep ölümlerinin %75'inden sorumludur. Sağlıklı yetişkinleri genellikle öldürmez. İnsanlar kendilerini sadece kötü hissederler. Çocukların ise bu saldırı sonucu ölümle biter. Ateşli koma ve akciğerleri sıvı ile dolu olduğundan yeterince nefes alamamaktan sonuç ölüm olur. Aç kaldıklarında bu hayvanlar ise yamyamlık gösterirler ve yılanlara dahi saldırırlar. Hayatta kalmak için derhal hastaneye gitmek gerekir. Engerek literatürde ölümcül yılan olarak kabul edilir ve insan ölümlerinde ise ilk sırada yer alır. Kurbanına gizlice yaklaşan engerek sadece bir miktar toksin enjekte eder. Buna izin vermeyen kan pıhtılaşır ve sonucu nihayetinde ölüm olur. Koni salyangozu. Bu salyangoz o kadar tehlikeli ki zehirinin bir damlası 20 insanı öldürmek için yeterlidir. Aynı zamanda sigara salyangozu olarak da bilinen bu hayvan insanı soktuğu zaman sonucu kesinlikle ölümcül olur. Taş balığı. Taşa benzediği için taş balık adını alan bu canlı türü için bilmen gereken tek şey denizde bu taş balığın üzerine asla basmamandır. Bastığında baskıya göre zehir enjekte eder ve eğer zehir fazlaysa ayağını kaybetmek zorunda kalabilirsin. Taş balığın zehrini enjekte etmesinin süresi ise sadece 0,15 saniyedir. Bu sebeple dikkatli olunmalıdır. Çünkü deniz dünyasının en zehirli hayvanlarından bir tanesidir. Bu arı türü diğerlerinden çok farklı. Brezilyalı bilim adamları diğer arıları dışarı çıkarmaları için bu arı türünün genleriyle oynadılar. Böylelikle karşımıza daha agresif, daha sinirli ve inatçıl bir arı türü çıktı. Agresif ve sinirli olduklarından kurbanlarının arkasından çok uzun mesafe gidebilirler. Tehlikeli olan ise arının zehir değil, kurbanını birçok kere sokmasıdır ve gruplar halinde uçtukları için kurbanı hedef göstermeleri. Böyle bir durumda derhal doktora gidilmelidir. Gezici örümcek bazı ülkelerde sıklıkla görünebilir. GPS sistemi gibi bir yapı taşır vücudunda ve harika çalışır. İnsanların bulunduğu yerlerde özellikle gündüz vakitlerinde rahatlıkla görebilirsiniz ve gördüğünüzde ise kaçmanız gereken hayvanlardan bir tanesidir.
Bu yılan adı oldukça popülerdir. Kill Bill filminde Quentin Tarantino bu kod adı vermiştir. Filmdeki ana karakter en saldırgan olarak bilinir. Uzmanlar genellikle bir yılan görüldüğünde oradan hemen uzaklaşılmasını tavsiye ederler. Mümkün olduğunca yavaş hareket etmelisin. Çünkü seni bir tehdit olarak algılayabilir. Ancak kara mamba aynı görüşte değildir. Siz bir tehdit olmasanız bile direkt olarak saldırabilir. Bazı uzmanlar ise bu sebepsiz ve ani saldırılarında zevk aldığını söylüyorlar. Kara mamba ısırırsa eğer panzehri yok ise 30 ila 50 dakika arasında ölüm gerçekleşir. Çünkü zehri sinir sistemini kapatır ve kurbanı felç eder. Kurbağa ne kadar şirin görünse de bu güzelliğe aldanma. Çünkü seni aldatıyor. Bu kurbağanın bir insanı ısırmasına bile gerek yok. Çünkü derisi tamamen zehir kaplı. En parlak olanı en çok zehirli olanıdır. Bunu sakın unutma. Tehlikeli olduğu için asla dokunma ve yaklaşma. Titi sineği, bu sinek zehirli falan değil ama tehlikeli. Bu sinek genelde kan emiyor. Buraya kadar her şey normal değil mi? Ama yapabileceği en kötü şey Afrika uyku hastalığını iletmektir. Bu hastalık yüzünden her yıl 250 bin kişi ölmektedir. Yani kesinlikle yaklaşılmaması gereken hayvanlardan birisidir. Tahmin edebileceğiniz gibi oldukça merhametsiz bir canlıdır. Kurbanlarını acımasız bir şekilde ısırıp zehri içine enjekte ediyor. Zehir alan kurban birkaç dakika içinde felç kalır. Bu şekilde görünen bir kişiye sürekli suni teneffüs yapmak gerektir. Zehrin etkisi geçene kadar bu işleme devam edilir. Ancak bu hayvanın saldırısından bu şekilde kurtulabilir. Bu canlılar gerçekten iyi avcılardır. Avları için çok uzun süre bekleyebilirler. Avlarını yakalayacaklarını anladığı an ani bir hareketle saldırıp boğazını sıkar ve bekler. Ta ki kurban hareketsiz kalana kadar. İnsanlar bu yönden şanslıdırlar çünkü komodo ejderi insanların olmadığı ve ihtiyaç duymadıkları yerde yaşarlar. İşte bu güzel bir haber. Ve suikast teminin bir numarasına geldik. Kutu deniz danası. Sivrisineklerden sonra sıtma mikrobunu en hızlı şekilde ileten canlı türüdür. Bu zehri formunu o kadar çok değiştirerek insana iletir ki kurban hiçbir şey yapamaz ve adeta sonunu bekler. Güvende olmak için yapacağımız tek şey kalıyor. Okyanuslardaki ve denizlerdeki tüm deniz analarından uzak durmak. Bu saydıklarımızın hepsi tehlikeli ve saldırgan türlerdir ve herhangi bir saldırı anında en yakın hastaneye gitmek gerekir. Tabii vaktimiz kalırsa. Unutmayın, bunlar asla evcilleşmeyecek, cezbedici, güzel yaratıklardır. Videoyu beğenip abone olduktan sonra tatile gitmeyi planı yapan arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşabilirsiniz.